Arkadaşlar merhaba. Şimdi de Qualys SSL Labs, SSL Server Test tarafında HTTPS sunucularının global güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını, özellikle sertifika tarafında bir protokollerde problem var mı? Cypher Suite'lerde konfigürasyonda problem var mı? Bunu analiz eden A+'dan F'e kadar, yani fail'dan A+'a kadar, A+'ya kadar analiz eden bir güvenlik notu veren bir online ücretsiz bir platformdan bahsedeceğiz. Birçok sektörde özellikle SSL, eski adıyla SSL, şu anda aslında TLS dediğimiz sertifikasyonu, sertifika tarafını kontrol eden ve bunun sonucunda bir raporlama çıkartan, ama raporlamanın içerisinde özellikle overall rating dışında ince kırılımlara da bakmamız gerektiğini ifade etmeye çalışacağım. Yani A+ çıkması bizim için her şey mükemmel bir şekilde güvenli anlamına gelmiyor. Burada dikkat etmemiz gereken belli başlı noktalar var. Bunları birlikte konuşuyor olacağız. Şimdi A+ çıkmasını sağlayan 4 temel domain var arkadaşlar. Sertifika, protokol desteği, anahtar değişim algoritması ve Cypher Strange dediğimiz şifreleme algoritmanın gücü. Şimdi buna göre bir A+ skorlama çıkartıyor. Burada iyi bir başarı, A+ çıkması çok güzel ama tek başına yeterli bir değil aslında. Onu konuşacağız. O yüzden bu videoyu sizler için hazırladım. Burada bakınız TLS 1.3 desteği olduğunu söylüyor. Bu şu anki en yüksek TLS seviyesi. Diğerlerinin durumunu aşağıda göreceğiz arkadaşlar. Birlikte bakacağız. Onun dışında HSTS noktası çok kritik bir konu. HSTS güçlü bir nokta arkadaşlar. Yani ne kadar süreli aktif olduğunu tabii ki öğreneceğim. Yani 180 gün mü, 60 gün mü? Yani ilgili web sayfası 443'ten çalışıyor. 80'e, yani HTTP'ye düşmüyor demek arkadaşlar bu. Bu çok önemli bir konu. Yani subdomainler için de geçerli demek arkadaşlar. Bu sadece kendi domain için geçerli değil, subdomainler için de geçerli. Bunun HSTS'in açık olmasını zaten istiyoruz. Şöyle bir birinci aşamaya, birinci noktaya geldiğimizde işte buradaki subject'i, işte seri numarası, bu normal sertifika noktasında da ilgili web sayfasının sertifikasına gitsek, burada Connection Secure'dan sertifika Validate'deki detaylara baksak da aynı noktayı sertifikanın altında göreceğiz. Burada da bunun dökümü var. Burada şuna bakıyorum öncelikle ben. Bunu Let's Encrypt I13 arkadaşlar. Yani bu sertifikayı imzalayan, kendi private anahtarıyla imzalayan makam kimmiş? Let's Encrypt'miş, bunu anlıyorum. İmzalarken kullandığı şey SHA-256 ile sertifikanın hash'ini almış, üstüne de RSA private anahtarıyla, yani Let's Encrypt'in private anahtarıyla bu sertifikayı imzalamış. Şimdi burada bakınız turuncu ile işaretli olan birkaç nokta var. Bunlara bakacağız. Öncelikle OCSP'ye bakalım. Şimdi online sertifika statüs protokol şöyle çalışıyor. Wireshark analizlerinde de, diğer videolarında da görmüşsünüzdür. Orada biz client olarak bir browser üstünden sunucuya bir request atıyoruz. Yani bu request'e karşılık da bize sertifikanın geçerliliğini, doğruluğunu, validasyonunu yapıp bize ne yapıyor arkadaşlar? Successful diye bir dönüş sağlıyor. İşte o zaman biz ilgili sertifikanın ilgili domain için, işte common name'i erpfooddistrict.com için üst otorite olan, yani sertifika otoritesi olan Let's Encrypt tarafından imzalandığını ve bu sertifikanın da statüsünün geçerli olduğunu anlıyoruz. Bu OCSP dediğimiz şeyle burada görmüş olduğunuz validasyonunu karıştırmayın arkadaşlar. Validation, işte bakınız 2 ay 27 gün sonra sona erecek olan bir sertifikayla OCSP'yi karıştırmayın. Validasyon zaten sertifika expire hatasıyla karşılaşacağız. OCSP'de sertifika belki adı kötüye çıkmış. Yani sertifikanın private anahtarı belki çalınmış, elde edilmiş. Dolayısıyla daha böyle büyük potansiyelli problemler için, yani fraudla ilgili, sahtecilikle ilgili, gizlilikle ilgili problemler için, anahtarın çalınmasıyla ilgili problemler için özellikle OCSP çok kritik. Şimdi OCSP burada işaretlenmemiş, yani kapalı. O zaman ikinci bakacağımız şey Certification Revocation listesi, yani sertifika iptal listesi. Bakınız burada bir site var. Bu siteyi normal direkt yeni bir sekme olarak açtığımızda burada bir sertifika listesi inecek. O sertifika listesi içerisinde sertifikaların seri numarası arkadaşlar, aynı işte bunun gibi bu formatta seri numaraları yazacak ve neden revocate edildiği, neden aslında geri çağrıldığı, iptal edildiği bilgisi yazacak. Ama bakıyoruz ki burada validation'da bir hata gelmiş.
Bu da diğer önemli konulardan bir tanesi. Yani sslabs.com ilgili domaini, bakınız buradaki domaini test ederken ilgili CRL'e erişememiş demek arkadaşlar. Yani burada IO exception hatası oluşmuş demek. Yani her zaman kritik bir sorun değil. Her zaman bunu çok kritik, CRL gelmiyor gibi yorumlamayalım. Burada networksel bir hata meydana gelmiş olabilir. Ama şunu düşünelim. Burada belki zincirle alakalı, yani zincirdeki sertifikaların, o sertifika chain dediğimiz sertifikaların iptal durumunu bizim burada muğlak hale getirmiş oluyor. Yani hata verdiği için aslında revocation listesi üstünden indiremediğimiz için, evet zor bir süreç, bu sertifikaları indireceğiz, kontrol edeceğiz. OCSP canlı olarak, anlık olarak kontrol ediyor. Zaten bunu tercih ediyorduk ama en kötü ihtimalle bunun en azından çalışıyor olması, buradaki sertifikaların içerisinde bizim seri numarası var mı yok mu kontrol edebilmek için bunun indirilebiliyor olması lazım. Ama neymiş arkadaşlar, çalışmıyor. Bunu da şöyle bir soru işareti olarak işaretleyeceğiz. Bakınız bir tanesi OCSP'di, ikincisi de CRL noktasıydı arkadaşlar. Üçüncüsü de bakınız A+ çıksa da DNS CA dediğimiz, yani domain için CA kaydı bulunmuyor demek arkadaşlar burada. Yani bu kayıt neyi sağlıyor? Hangi sertifika otoritesinin sertifika basabileceğini kısıtladığı için çok değerli bir kayıttır arkadaşlar. Bu yani CA yoksa, buradaki senaryoda olmadığı gibi herhangi bir sertifika otoritesi bu domain için, burada görmüş olduğunuz domain için sertifika üretmeyi deneyebilir. Dolayısıyla zincir içi, chain içi saldırılar için açık kapı bırakabilir diyoruz. Bu da diğer önemli nokta. Şimdi arkadaşlar sertifika petinde zaten yukarıda hatalar görmüştük CRL ile ilgili, ama CRL dışında bakınız benim özellikle sertifikam, şöyle baktığımızda erpfooddistrict.com'un sertifikası bir üst otoritesi A13 Let's Encrypt. Yani Let's Encrypt ne yapıyor? Kendi private anahtarıyla öncelikle buradaki sertifikanın hash'ini alıyor. SHA-256 ile üstüne kendi private anahtarıyla fooddistrict.com'un sertifikasını imzalıyor. Onun dışında tepedeki root sertifika otoritesi, bakınız buradaki intermediate sertifika otoritesinin sertifikasının hash'ini alıp kendi private anahtarıyla burayı imzalıyor arkadaşlar. Bakınız zincir dediğimiz bu şey bu. Yani certification path dediğimiz nokta bu. ISRC root X1 ise self-signed dediğimiz, bakınız dünyada tek başına güvenli olarak kabul edilen tek self-signed sertifika root sertifika otoritelerinin kendini imzaladığı self-signed sertifikalar. Çünkü private anahtarları çok güvenli bir şekilde, standartlara uygun bir şekilde saklanıyor. O yüzden o self-sign'a güvenli olarak bakıyoruz. Başka hiçbir self-sign'a değil. Şimdi protokollere baktığımda TLS 1.2 ve 1.3'ün açık olduğunu, alttakilerin açık olmadığını söylüyor. Çünkü bunlara ait ataklar var. Atak şekilleri var. Birazdan konuşacağız. Bunların kapalı olması o atakların yapılamaması, yani o tehditlerin, o risklerin meydana gelememesi anlamına geliyor. Bu çok önemli. TLS 1.2 ve 1.3'ün açık olduğunu burada gördük. Şimdi TLS 1.3 ile 1.2 arasındaki temel fark şu. TLS 1.3'te biz Cypher suite'leri dizayn edemeyiz, değiştiremeyiz arkadaşlar. Zaten statik olarak, dinamik olarak değiştiremediğimiz, statik olarak karşımıza işte burada 3 tane suite gelmiş. Bunlar güvenilir Cypher suite'ler. Ama TLS 1.2'de güvenilir olmayan Cypher suite'ler, işte forward secrecy sağlamayan Cypher suite'ler de dahil karşımızda görebiliriz. Burada yapacağımız şey, bakınız çok önemli. Öncelikle benim bakacağım şey Efes arkadaşlar. Peki Efes ne demek? Efes ileri gizlilik olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz forward secrecy demek. Yani bu aslında bir şifreleme özelliği. Yani uzun vadede benim anahtarlarımın ele geçirilmesi durumunda geçmiş iletişim hattımın çözülmemesi anlamına geliyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü ben Efes yoksa, mesela sadece RSA'yı kullanıyorsam, şöyle düşünün. Ben şu an bir saldırıya uğradım ve RSA'nin private anahtarım ele geçti. Örnek. Şimdi bu durumda geçmişe ait, geçmişe dönük olan iletişim hattındaki datamın, şifreli datamın da çözülebilir olması haline geliyor. Forward secrecy çok kritik bir konu. Yani her oturum için normal şartlarda forward secrecy olan sistemlerde, yani buna da mesela örnek veriyorum weak olsa da Efes sağlıyor. Her oturum için ephemeral dediğimiz, yani geçici bir anahtar üretiliyor arkadaşlar.
Bu geçici Ephemeral anahtar oturum bitince de siliniyor. Yani bir kişi saldırgan diyelim sunucunun uzun vadeli anahtarla ele geçirse bile eski mesajlarını çözemez demek arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Dolayısıyla forward seklisi olanlar bir kere yukarıda olacak. Ama yukarıda olacak derken bakınız hatayı gösterelim. 2 tane Efes var aşağıda kalmış. Yukarıda olacak çünkü ben client olarak bu web sayfasıyla erişmek istediğimde sahip olduğum sayfa suite'lerle gidiyorum. İşletim sistemim güncellenmiş en güncel haliyle gidiyorum. Browser'ımın desteklediği örnek sayfa suite'lerle gidiyorum. Ve bunların içerisinde diyelim ki bende sadece bu var. Ben bunu gönderdim saldırgan olarak ve karşılığında sunucu bunu seçecek benimle haberleşmek için. Ama bunlar olmasaydı, bakınız şu weak'ler olmasaydı, ben sadece bununla gidiyor olsaydım eski bir işletim sistemi düşünün benim kullandığım iletişim handshake başarılı olamayacaktı. İşte buradaki weak'lerin aslında hele Efes olmayan weak'lerin kalmasının sebebi buradaki web sayfasına arkadaşlar bakınız web sayfasına erişim sağlayan sistemlerin eski işletim sistemli işte donanımlar, cihazlar olduğundan kaynaklı bunları açık bırakabiliyoruz. Ama en kötü ihtimalle yapmamız gereken şey şu. Efesler bir kere yukarıda olacak. Yani şu iki Efes bir kere yukarıda olacak arkadaşlar. Bir de Efesleri kendi içine sıralamamız lazım. Efesler de kendi içinde en güvenli olanı en yukarı koymamız lazım. Çünkü iletişim, client ile sunucu arasındaki iletişim sunucunun en öncelikli olandan başlayarak seçiliyor. İşte bakınız burası çok önemli. O zaman en güvenilir algoritmaları ben en tepeye koyacağım. O zaman bakınız şurada algoritmalara bakıyorum. IS 128, 256. İkisinin arasındaki fark ne? 256 bir kere daha güvenli değil mi? O zaman bu yukarıda olması lazım. Onun dışında şurada baktığım zaman bu ikisi zaten yukarı çıkacak. Bunları da söyledik. Yani bir numara bu oldu diyelim. 2 numara işte şu olacak IS 256'dan. 3 numara bu olacak. Sonra sadece Diffie-Hellman kullanıyor bakın 256. Diffie-Hellman RSA kullanıyor 128. Bu sıralamada biz ne yaptık arkadaşlar? 5 demeyi yaptık. Sonra Efes olup weak'leri koyacağız. 6 numarada 256 IS'i koyalım. 7 numarada 128 bit IS'i koyalım. İlk 7'yi sıraladık. İşte buradaki Efes olmayanlar yani geçmişe dönük iletişim hatlarının dinlenememesi için Efes'in olmasını istiyoruz biz. Her halükarda kullanmak zorundaysa da bunları da kendi içinde sıralamak zorundayız biz. Bu arada şu Efes olup weak olmasının sebebi bakınız Cypher Blockchain'in kullanması. Ama burada Galeus Counter mod çok daha güvenli bir IS'in modudur arkadaşlar. Burada Cypher Blockchaining eskiden elektronik codebook vardı çok zafiyetli hiç kullanmayız. Üstüne Cypher Blockchaining üstüne Galeus Counter mod dediğimiz yapı geldi. Burada GCM'i tabii ki kesinlikle tercih ediyoruz Cypher Blockchaining'e. Ama burada weak gözüküyor. Hocam ben bunu kapatmam mı lazım? Efes varsa kapatmasam da yani şu şekilde Cypher Blockchaining'i kullanabilirsin. Bunun herhangi bir zafiyeti yok şu an için Efes'lerin. Ama buradakileri arkadaşlar mümkün mertebe kaldıracağız. Yani burada bu sayfa suite'ler gözükmesini istemiyoruz. Ve handshake işlemleri yapılmış birçok farklı işletim sistemiyle denenmiş. Bakınız farklı algoritmalarla, sayfa suite'lerle buradaki başarılı olmuş hiçbir problem yok. Son olarak bakınız başlarda söylediğim işte örnek verelim TLS 1.2 olduğu için yani eski SSL'lerde olan SSL version 3'te olan eski TLS version'larında olan eski SSL'lerde olan atak şekilleri burada arkadaşlar no olarak işaretlenmiş. Çünkü neden? TLS 1.2 ve 1.3 desteği olduğu için TLS 1.1, TLS 1.0, SSL 3'ün kapalı olduğu için arkadaşlar. Bakınız force secrecy burada çok önemli. HSDS bakınız şuradan ben bunu dakikaya işte güne çevirdiğimde 180 güne denk geliyor açıkçası. 180 gün boyunca en azından HSDS'in desteklendiğini görüyoruz. HTTP'ye düşmediğini görüyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.